Değerli izleyicilerimiz, enerji fiyatları dünyanın pek çok noktasında artmaya devam ediyor. Özellikle doğalgaz ve petrol çıldırmış vaziyette yukarı yönlü hareket ediyor. Bakın, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da gaz, petrol ve elektrik fiyatları fahiş oranda artıyor. Enerji üretim maliyetlerindeki artış elbette konutlardaki yani evlerimizdeki faturaları da arttıracak. Diğer bir ifadeyle önümüzdeki kış aylarında evini ısıtmak isteyenleri büyük oranda daha da artmış faturalar bekliyor değerli izleyicilerimiz. Fiyat ve kalite karşılaştırma sitesi Vervox tarafından yapılan bir analize göre gaz fiyatları yarı yarıya artarken fuel oil fiyatı geçen yıla göre 1/4 oranında artarak yaklaşık %87 oranında yükseldi. %87. Diğer bir ifadeyle yıllık gaz tüketimi 20.000 kilowatt saati bulan haneler Ekim 2021 tarihi itibariyle yılda 1402 euro yakıt parası ödemek zorunda kalacak. Yılda 1402 euro. Geçen yılın aynı döneminde aynı miktardaki gaz tüketimi için 1094 euro ödeyen biri yaklaşık 1402 euro ödeyecek. Bu da yaklaşık %28.2'lik bir artışa tekabül ediyor değerli izleyicilerimiz. Benzer durum fuel oil'de de geçerli. Ekim 2020'de fuel oil maliyeti litre başına 42.45 euro iken bu kış sezonunda ise fuel oil'ün litre fiyatı 79.19'a fırladı. Bu da yaklaşık %86.5'lik bir zamma tekabül ediyor. Yani 20 bin litrelik fuel oil tankı bulunan konutlar için yıllık ek yakıt maliyeti 735 euroya çıkacak. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Avrupa ve dünyanın pek çok noktasında sadece bu enerji fiyatları değil, vatandaşın günlük ihtiyaçları da ciddi anlamda artmış vaziyette. Özellikle gıda ürünlerinde gözle görülür ve vatandaşın cebini yakacak kadar ciddi bir artış var. Vatandaş, özellikle işçilerimiz, dar gelirli, emeklilerimiz gibi toplumun orta kesimi ya da ortanın altı, ekonomik açıdan orta veya ortanın altında yaşayan insanlarımız görüyoruz ki artık eskisi kadar rahat değiller. Markete gittiğinde ya da zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için herhangi bir iş yerine, dükkana, pazara, çarşıya gittiğinde daha önce 10 tane alıyorsa şimdi 7 tane alıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, özellikle bu koronavirüs sonrasında dünyanın hemen hemen her noktasında fiyatlar aldı başını gidiyor. Peki özellikle gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde çalışanların, yani belirli bir maaşla geçinmek zorunda olanların gelirleri artıyor mu? Tabii ki hayır, artmıyor. Aksine değerli izleyicilerimiz, bu insanların almış oldukları maaşlar enflasyon karşısında, bu fiyatlar karşısında eriyor. Bakın, Emekli TV'nin WhatsApp hattına Almanya'dan bir vatandaşımız bir markete giderek makarnanın fiyatını atmış. 1,5 euro. Diyor ki geçen yıl sadece yarım euroydu, 50 sentti. Makarnadan bahsediyoruz arkadaşlar. Fiyat %200 artmış vaziyette. Gıda fiyatları Avrupa'da özellikle büyük marketlerde en az geçen yıla göre %20 ile 25 arasında artmış vaziyette. Zaten dar gelirli olan, yani almış olduğu maaşla sadece geçinen bir insanın bu maaşla işte kirasını ödeyecek, faturalarını ödeyecek, çoluk çocuğunun işte varsa gıda, okul vesaire işte neyse bu ihtiyaçlarını karşılayacak, geriye elinde kalan parayla da gıda alışverişi yapacak. Şimdi bu vatandaşın marketten, çarşıdan, pazardan aldığı tek şey gıda. Gıda da %20 arttı. Maaş aynı.
Enflasyon açıkladılar Almanya'da geçen ay %4. Tarihin en yüksek enflasyonu diye yaygara kopardılar. Madem öyle bu koronavirüs tazminatı adı altında çocuğu olanlara içinde bulunduğumuz yılın sonuna kadar ek olarak 500'er euro daha veremez mi Almanya? Ya da Hollanda, İsviçre veremez mi? Arkadaşlar, insanlar fakirleşmeye devam ediyor. İnsanlar sadece ve sadece karın tokluğuna çalışmaya devam ediyor. Zengin ülkelerde yaşayanların sosyal imkanları tabii ki daha iyi. Ama arkadaşlar, gidişat bize gösteriyor ki ekonomik anlamda sonraki yıllar daha da zor olacak. Bakın izin zamanı geldi. Vatandaşımız akın akın Türkiye'ye gitti, döndü. Şimdi işinde gücünde herkes. Hatırlarsınız, ben de Kapıkule'ye de gitmiştim. Akın akın insanlar arabalarıyla Türkiye'ye geldiler. Sordum birkaç tane gurbetçimize, niye arabayla? Dedi ki Fatih Bey, uçak biletleri almış başını gidiyor. Uçağa binmek mümkün değil ki. 5 ya da 6 kişilik bir aile uçağa bindiğinde 3.000 euroya kadar fiyat var. Ben ne yapıyorum? Gidiş dönüş 750 euroya mal oluyor. Arabayla geliyorum diyor. Haklı. Bu sadece bakın insanların tatil alışkanlıklarını etkiliyor. Yemesini, içmesini etkiliyor. Giyimini, kuşamını etkiliyor. Bütün hayatını etkileyen bir durum. Yani uçak örneğini bunun için verdim. Hayatın her safhasında fiyatlar almış başına gidiyor. Doğalgaz faturası artıyor, artacak. Elektrik artıyor, artacak. Petrol fiyatlarını söylememe gerek yok. Aldı başını gidiyor. Ama hiçbir siyasetçi kılını kıpırdatmıyor. İzliyorlar. Diyorlar ki enerji fiyatları arttığı için işte Rusya'da şöyle oldu böyle oldu. Peki zaten vatandaş bu koronavirüs döneminde cebinde parası vesairesi varsa bunun büyük bir kısmını eritti. Evde kaldığı için uzun bir dönem daha fazla tüketti. Daha fazla yedi, içti. Yani cebindeki parayı harcadı. Peki siz bu kadar doğalgaz faturalarına, işte elektrik faturalarına bu kadar zam yapacağınıza devlet olarak çıkıp deyin ki ben her haneye geçen yıl ödemiş olduğu faturanın %20'sini, üzerine %20'sini koyuyorum diyemez mi? Ama yok. Açıklama yapıyorlar. Enerji fiyatları dünyada arttığı için bunlar da arttı. Petrol fiyatları işte dünyada arttığı için biz de arttırıyoruz. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Normal bir dönem değil şu anda. Salgın dönemindeyiz. Bu dönemde vatandaşın yanında olmayacaksın. Ek ödemeler yapmayacaksın da ne zaman yapacaksın? O zamanı gelip vatandaşın kapısını çalıyorlar. Ondan sonra seçildikten sonra sen sağ ben selamet diyorlar. Çanta koluna, herkes yoluna. Evet. Yani petrol fiyatları artmış, yok doğalgaz fiyatları artmış. Peki Almanya'nın kasasında para yok mu kardeşim? Vatandaşın, dar gelirlinin bu faturalarına hiç olmazsa geçen süreye göre kıyasladığında biraz yardım edemez mi? Sosyal yardımlar var mı? Var. Ayrı bir şey. Ben başka bir şey anlatıyorum. Bunların yetersiz olduğunu söylüyorum. Bakın Emekli TV'ye günde 4000 ile 4500 arasında yorum ya da mesaj geliyor. Özellikle Emekli TV'nin Facebook hesabından. Herkesin sıkıntısı geçinememek. Hayatın ne kadar pahalı olduğu, Avrupa'nın eski Avrupa olmadığı, özellikle Türkiye'de davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Bunu biliyorum. Bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yoldan topluyorlar parayı değil mi? Ağaçtan topluyorlar euroları. Hepsi yatıyor. Hiç kimse çalışmıyor. Türkiye'de böyle görülüyor. Euro 11 lira oldu. Kardeşim gurbetçinin, yurt dışında yaşayan vatandaşın euro 11 lira olunca ne suçu ne günahı var? Ya vatandaş 11 değil 20 lira olsun. Ya cebinde zaten vatandaş Türkiye'ye sınırlı bir parayla gidiyor. Çoluk çocuğuyla beraber işte bir tatil yapıyor falanca, o parayı da yiyor geliyor zaten. Yani bu kadar yani.
Ne yapacak? Cebinde 500 bin euro ile mi gidiyor? 500 bin eurosu mu var? Herkesin kredi borcu var. Gırtlağına kadar kredi borcunun içerisinde. Bilmiyor muyuz? Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil arkadaşlar. Özellikle bu sözü Türkiye'de yaşayanlara. Enerji fiyatları artıyor, o artıyor, bu artıyor. Maaşlar aynı. 30-35 yıl boyunca çalışmış, üretmiş, alın teri dökmüş, bu ülke için, Almanya'nın kalkınması için alın teri dökmüş olan insanların, özellikle bizim vatandaşlarımızın çoğu 700 euro ile 1000 euro arasında maaş alıyor. Çoğu. Genellik böyle. Ev kiraları zaten en az 500-600 euro. Sosyal yardım olmasa bu vatandaş aç kardeşim. Bu mu 30-35 yıl çalışıp, üretip, alın teri döküp 700 euro ile 1000 euro arasında maaş almak mıdır? Şimdi emekli yaşını 68'e çıkartıyorlar. Avrupa'nın genelinde böyle bir çalışma var. Bu ne demek biliyor musunuz? Mezarda emeklilik. 68 yaşındaki bir vatandaşın 68 yaşına kadar nasıl bir performans bekliyorsunuz da çalışmasını bekliyorsunuz? İşte erken emekli edecekler, maaşları düşürecekler. Orada bile vatandaşa kazık atacaklar. Evet, kazık atacaklar. Avrupa'da emekli mutlu değil. Emekli olacaklar mutlu değil. Kardeşim o zaman ister istemez soruyoruz. Diyoruz ki nerede sosyal devlet? Soru bu. Arkadaşlar bakın. Büyük devlet olmak demek, sosyal devlet olmak demek sadece sözle olmuyor. Sadece sözle olmuyor. Bu salgın döneminde insanların devletlerden bir tek beklentisi vardı. Neydi bu? Hiç olmazsa biz bu salgın dönemini biraz da bize olsun rahat atlatabilmemiz için insanın onuruna yakışır bir şekilde bir sosyal yardım almak. Emekliler özellikle dar gelirliler isyan ediyorlar. Bir tek kuruş para verilmedi arkadaşlar. Emekliye bir kuruş para yardım yapılmadı. Avrupa'dan bahsediyorum. Söze gelince biz sosyal devletiz. Tamam, sosyal devletsiniz. Gördük. Saygıdeğer izleyicilerim, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizden rica ediyorum lütfen bu videomuzun altına, bu yayınımızın altına görüşlerinizi yorum bölümüne yazarak bizlere iletiniz. Bunun yanı sıra eğer bu yayınımızı beğendiyseniz lütfen videoya like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın.